Kanalım ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere dondurulmuş meyve ile yapmış olduğum koca bir borcam dolusu tatlı tarifimi paylaşmak istiyorum. Hemen şimdi yapımına geçelim. 3 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı bir kabın içerisine aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri boşaltıp mikserin en yüksek devrinde 3 dakika kadar çırptım. Daha sonrasında içerisine yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ilave ediyorum ve mikserin en düşük devrinde 30 saniye kadar tekrar çırpıyorum. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 ml'dir bu tarifte. Ve toplamda 2 su bardağı elenmiş unu da sıvı karışımın içerisine alıyorum ve unun üzerine bir paket kabartma tozunu da boşaltıp tekrar mikserin en düşük devrinde homojenize bir kıvam alana dek karıştırıyorum. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Biraz akışkan bir yapıya sahip. Şöyle büyük boy dikdörtgen borcamın dibini sıvı yağ ile yağladım ve kek hamurunu içerisine boşalttım. Güzelce şöyle bir sallayıp havasını alıp 180 derecelik fırında güzelce kızarttım. Ve kekin ilk 5 dakika bir sıcağı çıktıktan sonra 1 su bardağı soğuk sütü üzerine gezdiriyorum ve kekimi ıslatıyorum. Daha sonrasında ise keki kenara alıyorum. Şimdi kekim için muhallebi tarifine geçiyorum. 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta ve 4 su bardağı süt kullandım. Yarım su bardağı da şekeri ilave ediyorum. Önce kuru malzemeleri bir karıştırıyorum. Daha sonrasında sütü ilave edip güzelce karıştırarak ocakta göz göz olup kaynayıp fokurdayana dek başından hiç ayrılmadan pişiriyorum. Söylediğim gibi ocakta pişirirken başından hiç ayrılmayalım. Çünkü çok çabuk dibini tutmaya müsait bir muhallebi oluyor. Piştikçe kıvamı da yoğunlaştı. Göz göz olup kaynayınca hemen ocaktan aldım ve içerisine yemek kaşığı ucu ile tereyağını alıyorum ve bir pakette vanilyayı boşaltıp tekrar pürüzsüz bir kıvam olana dek tereyağın içerisinde güzelce eriyene dek karıştırıyorum. Artık muhallebim hazır. Ve kenara almış olduğum kekin üzerine muhallebimi hemen sıcak sıcak boşaltıyorum. Ve güzelce her tarafına yayıyorum. Bu şekilde tekrar kenara alıyorum ve meyveli kısmına geçiyorum. 400 gram dondurulmuş vişneyi tencerenin içerisine boşaltıyorum. Siz dilerseniz istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Çilektir, işte mandalinadır. İstediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Yarım su bardağı da toz şekeri ilave ediyorum. Bir kahve fincanı kadar da su kullanacağım. Şeker miktarını yine siz kendi damak zevkinize göre birazcık fazlalaştırabilir veya azaltabilirsiniz. Kıvamını yoğunlaştırmak için ise 2 yemek kaşığı dolusu kadar nişastayı da içerisine alıyorum. Ve bir kahve fincanı suyunu da ilave edip ocağa alacağım. Ve bu da yine kıvamı koyulaşıp fokurdayıp kaynayana dek ocakta kısık ayarda pişireceğim. Vişneli sosum da pişti. Kıvamını aldı. Rengi çok hoş görünüyor. Ve hiç beklemeden bunu da sıcak sıcak kekin üzerine döküyorum. En son katmanımız meyveli katmanımız olacak. Vişneli sosumu üzerine döktüm
ve her tarafına güzelce yayıyorum. Bu şekilde vaktiniz varsa bir gece, yoksa da en az 1-2 saat mutlaka buzdolabında bekletmelisiniz. Gördüğünüz gibi hem bereketli hem de oldukça az malzemeli bir pasta tarifi oldu. Elinizde hangi meyveleriniz var ise bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve her kesme işleminde mutlaka bıçağınızı temizleyin ki dilimleriniz daha düzgün olacaktır. Dilimleme işlemini de bitirdikten sonra dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Koca bir borcam dolusu vişneli tatlım artık hazır. Hemen bir dilim alıp sizlere yakından da göstermek istiyorum. Sofralarınıza şıklık katacak, rengi çok tatlı bir tatlı tarifi oldu. Mutlaka denemenizi öneririm. Hem de oldukça bereketli, gördüğünüz gibi. Deneyecek arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet olsun diyorum. Deneyen arkadaşlarımın yorum ve görüşlerini, hatta daha farklı önerileri, fikirleri var ise de yorum kısmında bana belirtmelerini rica ediyorum. Ve hala kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise ücretsiz bir şekilde abone olabilirler. Videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı da unutmayın. Sevdiklerinizle gönül rahatlığı ile paylaşabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın.